Hitler'in en güvendiği adamı Rudolf Hess. Rudolf Hess, Nazi Almanyası'nın en gizemli tartışmalı figürlerinden biriydi. Adolf Hitler'in en güvenilir adamı olarak, onun yanında en yakın arkadaşlarından biri olarak yıllarca hizmet etti. Nazi Partisi'nin yükseldiği yıllarda Hess, Hitler'in düşüncelerine tamamen inanan ve ona son derece sadık bir isimdi. Ancak hayatı bir anda dünya tarihinin en gizemli hikayelerinden birine dönüştü. 1941'de İngiltere'ye yaptığı tek başına uçuş hem Nazi Almanyası'nı hem de dünya genelindeki tarihçileri derinden etkiledi. O günden sonra Hess bir daha asla geri dönmedi ve kayboldu. Bu olay tarihin karanlık noktalarından biri olarak kalırken Hess'in kaybolmasının ardından ne olduğu hala bir merak konusu. Hitler'in en sadık adamı olarak tanınan bu adam gerçekte neyi hedefliyordu? Onun bu cesur ve belki de çılgınca hamlesi Nazi Almanyası'na ve dünya tarihine nasıl bir etki bıraktı? Gelin Rudolf Hess'in hayatına daha yakından bakalım ve bu büyük gizemin ardındaki sırları birlikte keşfedelim. Rudolf Hess 26 Nisan 1894'te Mısır'ın İskenderiye şehrinde doğdu. Ailesi Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Mısır Hidivliği'nde tüccarlık yapıyordu. Babası Fritz Hess başarılı bir iş adamı ve katı bir disiplin sahibiydi. Bu yüzden oğluna ticaret eğitimi vermek istiyordu. Ancak genç Rudolf babasının beklentilerinin aksine disiplinli bir yaşam tarzını reddederek daha özgür bir kişilik geliştirdi. Fizik ve astronomi gibi konulara ilgisi olsa da ailesi onu tüccar olarak yetiştirmeyi hedefledi. 1908'de ailesi Almanya'ya taşınınca Hess, İsviçre'deki ticaret okuluna yatılı olarak kaydoldu. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Hess, ülkesine olan borcunu ödemek adına 1914 yılında gönüllü olarak savaşa katıldı. Bavyera Sahra Topçu Alayı'nda piyade olarak göreve başlayan Hess, savaşın ilk yıllarında cesurca savaştı. Özellikle Somme ve Verdun cephelerinde gösterdiği başarılar onu tanınan bir asker yaptı. Cesur davranışları ve stratejik zekası ile birçok ödülü aldı. Ancak savaşın travmaları onu derinden etkiledi. 1916'da şaraplar yaralanması nedeniyle bir süre tedavi gördü. Bu süreçte savaşın psikolojik etkilerinden daha da derinleşti. Savaşın sona ermesinin ardından Hess Almanya'ya döndü ve burada bir yandan ailesinin ticari problemleriyle uğraşırken diğer yandan da Almanya'nın geleceği üzerine düşünmeye başladı. Mısır'daki ticari çıkarlar İngilizler tarafından kamulaştırılınca ailesinin serveti ciddi bir şekilde düştü. Hess bu dönemde Almanya'da milliyetçi sağcı gruplarla katılmaya başladı ve Tul Cemiyeti'ne aynı zamanda paramiliter bir grup olan Freikorps'a katılarak ülkesindeki siyasi karmaşaya karşılık olarak sağcı ideolojilerle tanıştı. 1919'da Münih Üniversitesi'ne kaydolan Hess, burada jeopolitik profesörlerinden Karl Harshofer ile tanışarak Lebensraum yani yaşam alanı kavramını öğrendi. Bu fikir Almanya'nın doğuda genişlemesi gerektiğini savunuyordu. Hess bu düşünceleri daha sonra Adolf Hitler'e tanıttı ve bu kavram Nazi Partisi'nin ideolojik temellerinden biri haline geldi. Ayrıca Hitler'in sadık bir takipçisi olarak ona olan hayranlığını hiçbir zaman gizlemedi ve kısa sürede Hitler'in en yakın çevresindeki isimlerinden biri oldu. 1920'lerde Nazi Partisi'ne katıldığında Hess'in yalnızca askeri kariyeri değil, aynı zamanda ideolojik katkıları da belirginleşti. Hitler'in en güvenilir adamı olarak bilinen Hess, hem parti içindeki stratejik planlamalarında hem de dış ilişkilerdeki önemli görevleri üstlendi. 1930'lardan Almanya'da Nazizmin yükselişiyle birlikte Hess, Hitler'in düşüncelerini savunarak Nazi Partisi'nin en güçlü isimlerinden biri haline geldi. Fakat onun hayatındaki en büyük dönüm noktası 1941'de gerçekleşti. 10 Mayıs 1941'de gizlice İngiltere'ye uçan Hess, burada yaptığı sıra dışı hareketle dünya tarihine geçti. Amacı savaşın sonlandırılması için bir barış görüşmesi yapmak ve İngiltere hükümetiyle doğrudan iletişim kurmaktı. Ancak uçuşu başarısız oldu. Hess esir alındı ve İngiltere'ye hapsedildi. Bu olay tarihi çok önemli bir dönemeç olarak geçti. Çünkü Hess'in yaptığı bu gizemli uçuş Hitler'in sadık bir takipçisi olarak
onun içsel dünyasında derin bir kriz ve belki de umutsuz bir çıkış arayışını simgeliyordu. Hells'in neden bu kadar güvenilir bir şekilde Hitler'in yanında olduğu, onun fikirleri ve motivasyonları hakkında tartışmalar bugün bile devam etmektedir. Umarım bu tartışmaların konusu bir an önce çözülür. Peki Rudolf Hess gerçekten barış için mi uçtu, yoksa perde arkasında çok daha farklı bir plan mı vardı? Onun bu kararı Nazi Almanyası içinde nasıl bir yankı buldu? Tarih boyunca birçok teori ortaya atıldı. Ancak gerçekleri tam anlamıyla bilecek miyiz? Hess'in bu esrarengiz yolculuğu ve ardından gelen sessizlik, tarihin belki de asla çözülmeyecek sırlarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Gerçek ne olursa olsun onun hikayesi tarihin derinliklerinde yankılanmaya devam edecek. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Keyifli seyirler diliyoruz.